Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık pamuk gibi enfes bir kalamar tava ve yanında ise muhteşem bir tarator sos tarifi vereceğim. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle 1 kilogram kadar temizlenmiş ve halka halka doğranmış kalamarları uygun bir leğenin yani kabın içerisine alalım. Üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 yemek kaşığı kadar da karbonat ekledikten sonra elimizle 5-10 dakika bu şekilde ovalayalım. İlk başladığınızda kalamarlarda hafif koku olabilir ama daha sonrasında kokusunun tamamen gittiğini fark edeceksiniz. Yeterince ovaladıktan sonra üzerine 1 su bardağı yani bir küçük şişe soda ekleyip bu şekilde karıştıralım ve leğenimizin kapağını kapatalım veya üzerine bir şeyle hava almayacak şekilde örtelim. Mümkünse 24 saat, mümkün değilse en az 6 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Bu sosta beklettiğimiz zaman kalamarlar o elastikimsi dokusundan tamamen pamuk gibi bir dokuya geçecekler. Bir gece beklettikten sonra güzelce yıkayıp süzgecin üzerine alalım ve suyunun tamamen akmasını bekleyelim. Ardından bolca unun içerisinde üzerlerini güzelce unlayalım. Unlarken her tarafının una değmiş olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde üzerinde bir damla bile su kalırsa yağın içerisinde attığınızda patlama yani sıçrama riski olabilir. Buna dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Her taraflarını bu şekilde unlayıp kalamarlarımızı pişirmeye hazırlayalım. Daha sonra uygun bir tavayı ocağa alalım ve içerisine bolca sıvı yağ ekleyip yağımızı mutlaka kaynama derecesine kadar ısıtalım. Bu çok önemli. Aksi takdirde kalamarları içerisine eklediğinizde unlu kısmı ile kendisi birbirinden ayrılacaktır. O yüzden dediğim gibi mutlaka kaynama derecesine kadar ısıtıp daha sonra kalamarlarımızı içerisine tek tek ekleyelim. Bu arada kalamarlarımız tamamen kızarıncaya kadar kesinlikle ocağımızı kısık ayara getirmiyoruz. Aklınızda bulunsun. Yani tamamen kızarana kadar mutlaka yüksek ateşte olmalı. Bir tarafı kızardıktan sonra hemen diğer tarafına çevirip altın sarısı rengini almasını bekleyelim. Çok hızlı bir şekilde kızaracağından kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Her iki tarafı kızardıktan sonra bir mutfak havlusunun üzerine alalım ki fazla yağından arınsın. Zaten kesinlikle yağlı olmayacaktır. Kalamarlarımız pişti. Artık şimdi geçelim sosumuzu hazırlamaya. Sosu tabii önceden hazırlamıştım ama pişirdikten sonra sizlere göstermek istedim. Sizler de hazırlarsanız mutlaka sosunu önceden hazırlamayı unutmayın. Öncelikle 2-3 dilim kadar çekilmiş ekmek için uygun bir kabın içerisine alıp üzerine 1 çay bardağı kadar çekilmiş ceviz içi ekledim ve 2 diş kadar da sarımsağı havanda dövüp üzerine ekliyorum. Çeyrek limon suyu, ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. Eğer birazcık ekşi olmasını seviyorsanız limon suyu miktarını arttırabilirsiniz. Daha sonra 3 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Yoğurdum kıvamlı olduğu için ben süzme yoğurt kullanmayı tercih etmedim. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ve 1 dolu yemek kaşığı mayonez ilavesi yapıyorum. İsteğe bağlı çok az miktarda dereotu ekleyebilirsiniz. Kesinlikle çok ama çok güzel bir lezzet katacaktır. Ben çok sevdiğim için ve tarator sosa da çok yakıştırdığım için kullanmayı tercih ettim. Son olarak ise üzerine 2-3 dolu yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı da tarator sosun olmazsa olmazıdır. Kesinlikle ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde artık hazır oldu. Şimdi 2-3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alıyorum. 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra hem tarator sosumuz hem de artık kalamarlarımız servise hazırdır. Az önce de söylemiştim. Tarator sosu önceden hazırladım. Kalamarları ise sonrasında kızartıp birlikte servis ettim. Umarım tariflerimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Gerçekten de bu sosla kalamarlarınız o
elastikimsi dokudan yumuşacık pamuk gibi bir dokuya sahip olacaklar. Şöyle hemen dokunduğunuz anda nasıl yumuşacık olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Eğer deniz ürünleri seviyorsanız, evde hiç denemediyseniz kalamar yapmayı bu tarifimle mutlaka ama mutlaka denemeyi unutmayın. Ve tarator sosu sadece kalamarla değil, her tarifin yanında deneyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.